Niçin şehirden uzakta yaşamalıyız sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Kent yaşamından uzak bir yerde yaşama imkanınız varsa bunu mutlaka kullanın. Nedenini işte bu videoda bulacaksınız. Ya da ne bileyim kolesterolünüz yükselmiyor, damarlarınız işte faal durumda. Ondan sonra temiz hava çekiyorsunuz ciğerleriniz temizliyor. Dedi girebilirsin. Tabii ben şaşırdım yani. Dedim doktor bey dedim gözlük yazmayacak mısınız? Dedi senin gözlerinde dedi bir şey yok dedi yani. Allah Allah dedim ya ben 20 yıldır gözlük kullanıyorum nasıl bir şey yok? Vücudumuzun direncini artırıyor yani mutlu insan bir yönüyle sağlıklı insan demektir. Vücut direncimiz zayıfladığı zaman da hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz maalesef. Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün köyde niçin şehirden uzakta yaşamalıyız sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Ben köyde yaşıyorum yani imkanım var. Kırsal bir yerde yaşıyorum yani şehirden uzak bir yerde. Tabii herkesin imkanı olmayabilir ama benim imkanım var, yaşıyorum. Tabii ki videomuzun başında eğer böyle bir imkanınız varsa mutlaka yani köyde ya da bağınız varsa bağ evinde yani kent yaşamından uzak bir yerde yaşama imkanınız varsa bunu mutlaka kullanın. Nedenini işte bu videoda bulacaksınız. Tabii ki ben 7-8 yıldır burada yaşıyorum. Tabii öncelikle buraya geldiğimde 95-94 kiloydum. Tabii ki birazdan bahçeyi de kısmen gezeceğim. Yani bahçenin de kısa bir görüntüsünü alacağım kıymetli izleyenler. Tabii ki burada yaşıyorsanız burada bahçe işleri var. Bahçe işlerini yapmak durumundasınız. Tabii ki bu işleri yaptığınız zaman da bedenen güç kullanmanız gerekiyor. Yani güç kullanarak, bedeni hareket ettirerek yapmanız gereken işler var burada. Tabii o işleri yapmak için de bedenimizi kullanmamız gerekiyordu. Tabii ki ne yaptık? Kilo verdik yani haliyle hızlı bir tempo. Çünkü buradaki işleri yapmadığınız zaman yani işler burası güzel olmaz. Yani istediğimiz kaliteli bir yaşamı bize sunmaz. Yani ağaçlar budanması lazım. Budadığınız ağaçları ne yapmanız lazım? Yine odunlarını da doğramanız lazım. İşte onları sobalık hale getirmek lazım yerine. Yani kısaca işte sebze dikeceksiniz, onları çapalayacaksınız, hasatı var, yine meyveler. Yani özetle bütün bu işleri yapmak için bedenimizi kullanıyoruz. Dolayısıyla burada köyde yani kentten uzak bir yerde hareketli bir yaşam sizi bekliyor. Tabii ki böyle bir yaşam tarzı ben yaklaşık 10 kilo kadar verdim. Yani şu anki kilom işte 85, o zaman 95 kiloydum. 94-95 tam hatırlamıyorum ama yani bir kere kilo veriyorsunuz. Yani vücuttaki fazla şekeri yakıyorsunuz, işte yağları yakıyorsunuz.
ya da ne bileyim kolesterolünüz yükselmiyor, damarlarınız işte faal durumda. Ondan sonra temiz hava çekiyorsunuz ciğerlerinize, ciğerleriniz temizleniyor. Yani işte yeşile bakıyorsunuz sürekli ve gözleriniz daha ondan sonra net görüyor. Şimdi tabii ki ben şuradan devam etmek istiyorum. Tabii ki gözler demişken kıymetli izleyenler, tabii çalışıyoruz böyle toz toprak, işte bazen kazma kürekle çalışıyorsunuz, makasla çalışıyorsunuz, baltayla derken tabii gözlük kullanıyordum o zaman. Gözlüğün camını da tabii ki gözlük bezim de yoktu. Ne bulursam onunla siliyordum. İşte gömleğin ucuyla siliyordum. Ne bileyim peçeteyle. Gözlüğün tabii camları çizildi. Takıyorum. Yani çizilmiş cam. Gözlüksüz daha iyi görmeye başladım. Tabii ki aradan bayağı bir zaman geçti. Dedim ya gideyim de, tabii gözlerimde nasıl bir bozukluk var. Yani gözlerim uzağa görmekte sıkıntı yaşıyordum. Yani hipermetrop ve miyop galiba, karışım tam bilmiyorum. Eskiden doktorlar yani gözüm bozuk diyor, gözlük yazıyor. Yani soramıyorsun ki beyefendi işte gözümdeki sıkıntı ne? Yani ben de inanın ne olduğunu bilmiyorum ama uzağa görmekte zorlanıyordum. Şimdi neyse doktora gittim. Göz doktoruna işte randevu aldık devlet hastanesine. Doktor tabii önce bir makinede gözümüzün derecesine baktılar. Ondan sonra doktorun yanına gittik muayene için. Tabii doktor baktı test sonucuna. Dedi gidebilirsin. Tabii ben şaşırdım yani. Dedim doktor bey, dedim gözlük yazmayacak mısınız? Dedi senin gözlerinde dedi bir şey yok dedi yani. Allah Allah dedim ya, ben 20 yıldır gözlük kullanıyorum, nasıl bir şey yok? Bayağı yok dedi yani, bana inanmıyorsanız makine böyle ölçmüş dedi, gözlerin düzelmiş. Tabii ki kıymetli izleyenler, yani burada doğal ortamda yeşile bakıyorsun. Tabii sabah güneş doğduktan sonra yeşille iç içesin. Dolayısıyla sürekli yeşile baktığımız için gözlerimiz düzelmiş. Yani bu bir artı. Bu bir artı. Yine kıymetli izleyenler, ben yorgun kalkardım eskiden, yani şehir hayatında iken. Sabah kalktığım zaman yorgun kalkardım. Hatta bundan dolayı da doktora gittim. Doktor tabii bir teşhis koyamadı. O zaman ilaç verip vermediğini tam hatırlamıyorum. Belki de ilaç da yazmadı. Tabii hayat bu şekilde devam ediyordu. İşte buraya geldik gerçekten. Yani uykunuzu almış bir vaziyette kalkıyorsunuz burada. Çünkü hava temiz. Yine kıymetli izleyenler, bendeki burada yaşamanın başka ne artısı var diyecek olursanız, mesela benim eskiden sabah kalktığım zaman gözlerim yani çapaklanırdı, sulanırdı. İnanır mısınız yani burada kış yaz hiçbir zaman için ben 7-8 yıldır gözlerimin çapaklandığını hatırlamıyorum yani. Yine çok affedersiniz, ben yani çok üşüyen bir insanım. Yine şehir hayatındayken sabah kalktığım zaman mutlaka balgam tükürürdüm yani. Her zaman değil ama hafiften üşüttüğüm zaman, inanın burada yani hiç balgam da olmaz oldu bende gerçekten. Şimdi ben bunları tabii ki yaşadığım şeyler bizzat sizle paylaşmak istedim. Yani bendeki
beden sağlığı açısından bunlar elde ettiğim faydalar. Bunları da siz kıymetli izleyenlerimle paylaşmak istedim. Şimdi tabii ki şehir hayatına çok girmek istemiyorum ama yani egzoz dumanları, ondan sonra yazın, daha doğrusu kış yaz egzoz dumanına maruz kalıyorsunuz. Yine kışın gerçi şimdi doğal gaz var, hava o kadar kirlenmiyor ama yine soba yakan insanlar da var. Genelde gecekonduda oturan insanların bir kısmı soba yakıyor bizim bulunduğumuz şehirde. Dolayısıyla sabah ben kalktığım zaman şehir tarafına doğru bakıyorum. Şehrin üstünde sanki bir kara bulut var gibi, yani kirli hava şehrin üstünde bir durmuş bekliyor. Yani şehrin havası o kadar kirli. Yine bir sürü radyo dalgalarına maruz kalıyorsunuz. Biliyorsunuz bir sürü şey var. İnternet var, Wi-Fi var. Yani internet dalgalarına, radyo dalgalarına maruz kalıyorsunuz. Tabi bunların kanser yaptığı söyleniyor. Tabi bilim tam net olarak bunları ortaya koymuş mu bilemiyorum ama yani şimdi şehirde yaşamanın dezavantajları, köyde yaşamanın yani avantajları çok saymakla bitmez. Ben tabii ki videomu da çok uzatmak istemiyorum ama bulunduğum yeri de şöyle kısaca bir gezdirmek, size de tanıtmak istiyorum. Tabii böyle burayı seviyorum ben. Dedim doğal bir ortam olsun. Şöyle bakınız, şurada çam ağacımız var. Birazdan göstereceğim üst taraftan. Çam pürçükleri ve böğürtlenler var buralarda. Onları görüyorsunuz. Şimdi şöyle bakınız. Tabi sabah kalktığınız zaman aç karnına burada bahçede olan meyvelerden yeme imkanınız var. Burada yer elmalarımızı görüyorsunuz. Tabi bahçemizde zeytinler de var. Kıymetli izleyenler, şöyle ilerleyelim. Şurada cevizlerimiz var. Şu şekilde. Evet. Bakınız burası çok güneş görmüyor. Güzel bir yer. Yani ben zaman zaman bu bahçemizin bu şekilde olan yerlerine ondan sonra gelip oturuyorum. Bakın şurada bir tane böğürtlenimiz var. Kıymetli izleyenler. Evet. Böğürtlen mesela yiyebilirsiniz. Sabah aç karnına. Yani bunlar ruh sağlığınızı da etkiliyor. Tabii böyle güzel bir yerde. Hem de tabii ki böğürtlen çok faydalı bir şey. Kıymetli izleyenler, şöyle. Gerçi gölgede ama yine de bayağı bir böğürtlenleri var. Evet. Kıymetli izleyenler. Yine şurada salatalıklarımız var. Ben çok otları da yolmuyorum. Otlu tarımdan yanayım kıymetli izleyenler. Tabii ki bahçeye konumuzu dağıtmadan ilerleyelim. Bahçede faydalı böcekler de geliyor. Tabii zararlılar da geliyor ama evet, şurada da bir tane salatalığımız var. Evet. Tabii bunları görmek, kıymetli izleyenler, insana mutluluk veriyor. Az önce de ifade ettim. Tabii ki ruh sağlığımızı etkiliyor. Şurada
kabaklarımız var. Tabi bunları ben geç dikmiştim. Su kabağı. Şöyle yeni yavrular meydana gelmiş. Büyük var mı bilmiyorum. Şurada birkaç tane görünüyor. Suyu çok sever bu. 2-3 günde bir de toplamakta fayda var. Evet kıymetli izleyenler. Evet kıymetli izleyenler. Şöyle üzümlerimiz var. Tabii çürümeye de başladı. Tam olgunlaşmamış. Ama çürüyor. Bir an önce bunları işlemek lazım. Evet kıymetli izleyenler. Bahçemizin bir köşesi çiçekler. Şeftali ağacı ve karşıda incir ağacımız var. Yine burada cevizlerimiz ve bu da çam ağacı gölgesinden şöyle istifade ediyoruz. Yine burada nanelerin bulunduğu kısım şöyle yemeklerimizin vazgeçilmesi. Yine alt tarafta kabaklarımız var. Yine çam ve kayısı ağaçları. Yine zeytinlerin üzerine çıkmış kabakları görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Evet. Tabii ki bunlar insana mutluluk veriyor. Burada tabii ki vücudumuzun direncini artırıyor. Yani mutlu insan bir yönüyle sağlıklı insan demektir. Sıkıntı yaşadığımız zaman, mutsuz olduğumuz zaman maalesef vücudumuzun direncinin de zayıfladığını görüyoruz. Tabii vücut direncimiz zayıfladığı zaman da hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz maalesef. Bu da melengiş ağacımız. Kıymetli izleyenler, bunlar da sebze bahçemiz. Evet şurada İtalyan eriklerimiz var. Yine burada cevizimiz var kıymetli izleyenler. Biberlerimiz var. Tabii kendimize yetecek kadar sebze ektik. Yine bamyalarımızı görüyorsunuz ileride. Patlıcanlarımız var. Evet tavuklarımız var. Bir 10 civarı 20 kadar da civcivlerimiz var. Tabii ki onları bırakmıyoruz. Yabani kuşlar avlayabiliyor. Biraz büyümesini bekliyoruz onların. Evet ileride horozumuz. Yine bu da kıymetli izleyenler İtalyan eriğimiz. Evet yine burada da kıymetli izleyenler böğürtlenlerimiz var. Şurada bir iki tane güzel varmış. Evet. Tabii ki bunlara bizden önce karıncalar geliyor. Bu dikkat etmek lazım. Burası da çardağımız. Evet, kedi bizi görünce kaçıyor. Gel. Kaçma.
Evet, sabah domates toplamıştık. Bunlar da domateslerimiz. Evet kıymetli izleyenler. Burası da çardağımız. Tabii ki 6-7 ayımız burada geçiyor. Evet. Bu da çam ağacımız. Şöyle. Evet kıymetli izleyenler. Bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Tabii ki amacım şehirden uzak yaşamayı teşvik etmekti. Yani hem ruh sağlığımıza hem de beden sağlığımıza birebir gerçekten burada yaşamak. Yani köyde yaşamanın önemine çekmek istedim sizi. Köy hayatına. Tabii ki imkanınız olmayabilir. İşiniz şehirde olabilir. Tabii benim amacım imkanı olanlara tabii ki seslendim. İmkanı olmayanlara da belki bir ufuk açıcı bir takım şeyler söylemişizdir. Videomuzu çok uzatmadan hoşça kalın. Herkese güzel bir yaşam diliyorum. Hoşça kalın.